Günaydınlar. Günaydın. Ne yapıyoruz şimdi? Nereye geldik? Selimiye Camii'ne geldik. Selimiye Camii. Bayram namazı kılmaya geldik. Saat sabahın 7:22'si. 7:22'si. Bu adam arkadaşlar bayram namazı kılmak için saat 6 kaçta uyandım lan Göktuğ? Ben 57. 6:57'de uyandı. Bak dışarı çağırsanız uyanmaz mı sen? Bu adam mı? Hiçbir şey 6:57'de Ama Allah yolunda uyanıyor. kılını kıpırdatmaz. Gerçekten Allah yolunda uyandık. Bayram namazımızı kılacağız. Bayramlaşacağız Edirne halkımızla. Tabii. Vekile döndü yani. Vekilsel. Şu kapıyı çek. Kapı eski mi? Kapı eski mi? Osmanlı'dan kalmış dendi. Dünyanın fani olduğunu bilecek, bu faninin karşısında kendisinin de fani olduğunu bilecek, ömrüm çabuk geçiyor, eyvah diyecek bir yerden sonra. Ömrüm çabuk geçiyor, eyvah, vaktimi tüketiyor, hesap anı yaklaşıyor. Şu Ramazan'da manevi anlamda namaz yok, oruç yok, zekat yok, bu nimetlerin şükrü anlamına gelen hac yok, umre yok. Yapayım dediği zaman da artık ihtiyarlık gelmiş. Vakit yok, güç yok, takat yok muhterem Müslümanlar. Ne acı bir akıbettir, ne kötü bir akıbettir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Abi tam tersinde takıldı. Falan tek açı buraydı. Burayı da aldık. Günaydınlar. Şöyle arkada Utku kardeşimi de gösterelim. Sabah 7'de otelimizden çıktık. Namazımızı kıldık Selimiye Camii'de, bayram namazımızı. Allah herkesin bayramını mübarek eylesin. Mimar Sinan'ın ustalık eserinde Evet, namazımızı kıldık. Mimar Sinan ustalık eserim dediği cami, Selimiye Camii'de namazımızı kıldık. O görüntüler zaten var. Ondan sonra bir böreğimizi yedik. Börekle kahvaltı yaptık. Güzeldi. Börek kahvaltısı yaptık. Böyle Kürt böreğimizi yedik Utku kardeşimle biz. Göktuğ da su böreği yedi. Sonra bir tane de Kapanışıyla kıymalıyla. kapanış kıymalı börekli yaptık. Geldik otelimize, bir tuvaletimiz, bir ihtiyaçlarımızı, eşya toplamış. Otelden çıkışımızı yaptık. Şimdi nereye gidiyoruz Görkem? Şimdi Lozan'a doğru gidiyoruz. Lozan anıtına doğru. Şimdi şöyle yolu bir çekelim. Neredeyiz biz dediğimiz yerlerdeyiz. Şimdi Tunca Köprüsü'nden geçeceğiz. Evet efendim. Evet, Tarihi Tunca Köprüsü'nden geçiyoruz şu an. Ve karşımızda Tunca Nehri. Buralar bir güzel ya. Asıl Hemen mevzu önümüzde Meriç Meriç'ten Nehri. geçiyoruz. Şu an Türkiye'nin Meriç'in batısındaki tek toprak parçasına geçiş yapıyoruz. Bu niş bir bilgidir. Meriç'in diğer batısı full Yunanistan. Sadece bura Türkiye. Şu an Türkiye'yi sınırlayan Meriç Nehri'nin üzerine geliyoruz. Böyle bir nehir. Dünyanın en büyük tavası 12 Mayıs 2018 tarihinde Edirne Belediyesi 8. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında tava ciğeriyle ünlü olan Edirne'de dünyanın en büyük tavasıyla Guinness Rekorlar kitabına girmek için rekor denemesi yapıldı ve 600 kilogram ciğer pişirildi. Rekor denemesi yapılan bu tava 2 ton ağırlığında 80 cm yüksekliğinde ve 704 cm çapında ciğerin pişirilmesi için 2520 litre ayçiçek yağı, 250 kilo un, 12 ton odun ve 3 ton kömür kullanıldı. Hemen bir kaynak kontrol yapıyorum hocam bir saniye. Hemen. Güzel. Güzel yapılmış. Başarılı. İşçilik güzel. Ellerine sağlık. Mesela. Şöyle Guinness rekorlu at ama orası ıslak bak dikkat et. Buna arız var. Şöyle Gel yok. Şimdi şöyle bir turla. Harika. Ben seni çekeyim. Senin içindesin. şöyle Guinness sertifikasını alalım. Neyden yapılmış bu Utku Bey? Alaşımı nedir bunun? Söyleyemiyoruz maalesef.
Onu söyleyemiyoruz. Gizli bilgiler. Başlamış. Size niş bilgi satacağım. Şu an Trakya Üniversitesi Karaağaç yerleşkesindeyiz. Bu yerleşkenin içerisinde bir adet Lozan anıtı bulunmakta. Heykel ve resim müzesi var. Doğa Tarihi Müzesi var. Lozan Müzesi var. Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi'ne bilmiyorum. Güzel sanatlar... Güzel Sanatlar Fakültesi var. Ve bu Güzel Sanatlar Fakültesi tarihi istasyon binası. Bu tarihi istasyon binasının hikayesine de geleceğiz. Yavaş yavaş geleceğiz. Girişimizi yaptık. Şimdi Lozan Anıtı'na doğru gidiyoruz. Sağımızda Lozan Anıtı var. Ben de önden bilgiyi satmaya başlayayım. Şimdi biz Karaağaç'tayız. Meriç'in batısındaki tek Türk toprağı burası Meriç Nehri'nin. Neden öyle? Kurtuluş Savaşı'nda tazminat olarak Yunanistan bize burayı veriyor kaybettiği için. Buradaki nokta o. Büyük ihtimal biz de spesifik olarak burayı istemişiz. Çünkü Edirne direkt sınırda yani. Yoksa adam Geçiş kolay. yürüyüp Edirne'ye geçecek. Öyle şey olmaz. Şimdi burada güzel bir anıt yapılmış. Bu anıtta 3 tane sütun görüyoruz. Şöyle gidelim. Şimdi buradaki büyük sütun Anadolu'yu temsil ediyor. Büyük sütun. Orta boy olan Trakya'yı temsil ediyor. Küçük olan da Karaağaç'ı temsil ediyor. Bu niş bir bilgidir. Herkes bilmez. Peki ortada Böyle güzel. Barışı simgeliyor. Bu arada bayağı güzel heykel. Yani anıt dediğin. budur. Bunun bir fotosu çekilir şimdi birazdan. Tabii. Devam ediyoruz. Şurada burada bir kapalı Doğa Tarihi Müzemiz var. Trakya Üniversitesi'ninmiş. Şimdi bu trenin olayı ne diye de sorulacak. Burası tarihi Edirne istasyonu Karaağaç'taki. Bu işte daha Türkiye Cumhuriyeti olmadan önce yapılıyor bu. Sonra Balkan Savaşları'nda falan işte buranın batısını kaybediyoruz. Edirne bir tek bizde kalıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. İstanbul'dan buraya gelen tren yolu Yunanistan sınırlarında içinde kalıyor yolun kısmı. Çünkü işte savaş toprağı kaybedince. Bu arkadaşlar da şöyle bir çözüm buluyor. Uzun köprüden geçmiştik hatırlıyorsanız yolda. Uzun köprüde duruyor tren. İstanbul'dan kalkan tren duruyor. Bütün kapılarını kilitliyorlar uzun köprüde. Dışarıdan kilitliyorlar, içeriden açılmıyor. Sonra Yunan sınırına giriyor. Karaağaç'a geliyor. Karaağaç'ta kilitler açılıyor. İnsanlar iniyor. Ya Türkiye'den bir İstanbul'a Edirne'ye gelmek için Yunanistan'dan geçiyormuş. Sonra elektrikli trenler falan çıkınca yeni hat yapılmış. Zaten altından geçtik. Artık burası kullanılmamaya başlamış. Trakya Üniversitesi'ne bırakmışlar. Onlar da böyle güzel bir yapıyı ne yapalım demişler. Güzel Sanatlar Fakültesi yapmışlar. Böyle bir bilgi. Şurada da atamın heykeli var. Ne güzel. Üniversitenin mesela TOVET'in yerleşkesi böyle olsun ister miydin? Çok isterdim. Hem de güzel sanatlar okuyacaksın değil mi? Güzel sanatlar mı? Keşke okusaydık. Hadi trenimize doğru gidelim. Sen. Bu da tren hiçbir olayı yok. Yani şey olarak Bence koymuşlar bineriz işte. bu arada. Tam Caco'nun şımaracağı yerlere geldik. Oy. Bayram neşesimiz ne tane? Ne güzel lan harbi. Merhaba. Merhaba. Merhaba efendim, konuşmak ister misiniz? Oha gözlere bak lan. Çok güzelsin sen. Mavi gözlü. Bana değil oğlum, bana değil lan. Bana oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Ya bir de oyuncu çıktı bu ya. Oyuncu oldu belliydi. Kendi kendine oynuyordu zaten. Kendi kendine başlamıştı. Böyle oyun saati çekelim. Caco ile oyun saati. Caco ama senin üstüne atlasa yıkar seni la. Ah, mikrofonu biraz da sen konuş. Ben satacağım bilgiyi sattım. Bende satacak hiçbir bilgi yok. Şimdi makaradayız. Trene binmek tehlikeli ve yasaktır. Evet, kapatmışlar. Trene binişi kapatmışlar. Trenin üstüne çıkmadık mı? Açılıyor mu? Açılmıyor. Evet. Gözüküyor mu? Anlatabileceğim Mühendis bir şey var gözünden. mı diye bakıyorum. Anladınız. Yok mu ya başka çıkabileceğim bir yer? Aa, camı kırmışlar. Çok ayıp. Bu arada tut bakayım şunu. Huzuru kestin mi ya? Çıkma, ne gerek var? Adamlar çıkmayın demiş. Keyfe keder dememiş. Çuf çuf. Nasıl? Güzel. Atayım mikrofonu, anlat orada. Ne anlatacağım? Bilmiyorum kanka, sen görüyorsun orayı şu anda. Çevreyi bir çek ya Göktuğ. Sağa sola bir bak abi. Sen bir doğa çekimi işi yap.
Evet, trenin içi bomboştu, hiçbir şey yoktu. Boşuna yorduk kendimize. Şu an köpek Göktuğ'un götünü ısırmaya gidiyor. Buranın başka makarası var mı Göktuğ? Yok, şurada bir kahve içeriz. Bir kafe vardı. Evet, direkt çıkışta kahve vardı. Isınırız. Aynen. Vegan'da. Vegan. 2G'li. Bir şey diyeyim mi? Hakikaten bak, çok güzel bir şey çevirmişler. Çok güzel de korumuşlar her şeyi. Birçok yerde harabe bir şekilde olabilirdi burası. Çoğu zaman değeri görülmüyor ama burası en azından değeri görülen veya korunan bir nokta olmuş. Bu da güzel. Göktuğ diye ne kadar böyle bir yerin olduğunu biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Kendi adıma konuşsak. Böyle yerleri de bilmek lazım, görmek lazım. Göktuğ komşu kovalıyor. Gel gel. Yunan askerleri Göktuğ vuruyor. Koçuna baksana. Ne yapıyorsun lan? Yunan askeri mi gördün? Ne oldu? Müze var da kapalı da dümenden dışlarına bakıp dağlak bari. Dümenden dışına bakalım biz de. Dümenden dondum ama var. Evet Utkucuğum, anlat bakayım. Ne anlatacağız abi? Kendine etçilim demeye utanmıyor musun? Utanmıyor musun? etçil demiyorum. Kim diyor? Şimdi şöyle bir konunun nereden açıldığını değinelim. Edirne'den İstanbul'a doğru gelirken Hadımköy'de benim dayıma uğradık. Anneannem, dayım, teyzemi bir ellerinden öpelim dedik. Bir bayramlarını kutlayalım dedik. Orada da bir şeyler atıştıracağız. Bir yemekler Bayram varmış. tabağı. Hani bayram tabağı Şeyler hazırlayalım mı olsun dendi. Oy olur dedik, yeriz dedik. Tabii yeriz. Sonra bayram tabağı bir geldi. Kavurma. Abicim bir kere. Ve Her biz şeyden orada önce- Neyse. bir Anlat, ben konuşayım. bir şey yaşadık böyle Göktuğ'yla. Bir ne denir bu? aydınlandık. Aydınlanma yaşadık yani. Bir Cola Light 1 gelirken Opet'teki Starbucks arızalı makine 2, Bir şey diyeceğim. Bu üç. Cola Light infosu kameralarda yok bu Cola arada Light yani. infosu kameralarda yok. Oradan başlayalım. Arkadaşlar Cola Light kolaların en güzelidir. Aksini iddia eden zevksizdir. Ve uzun zamandır hiçbir yerde Cola Light'a denk gelmedim ben bireysel olarak. Özel olarak bir arayışta değilim tabii ki ama denk de gelmiyorum. Daha iyi. Dün Edirne'deyiz. Allah'ın köyünde küçücük bir markete girdik. Bir baktık Cola Light. Bir hevesle hepimiz aldık. Sonra gittik kasaya. Çocuk dedi ki, ya ben bunu size satmasam dedi. Bunların tarihi geçmiş. Annem koymuş dizmiş oraya. Ben dizme demiştim falan filan dedi. Bizim orada bir yıktı. Yıkıldık ya. Resmen yıkıldık. Sonra bugün de İstanbul'a yola çıkarken hadi bir Starbucks'a uğrayalım dedik. Bir tane de Opet'te böyle Starbucks logoları falan filan var. Bu benzinlik içi Starbucks güzel. Bir girdik abi, makine arızalı. Üçüncüsü de her yerde sallayan, ben etçili adamım diyen Utku'nun kavurma gördüğünde girdiği yerler. Evet, anlat, dinliyoruz. Öncelikle ilk söyleyeceğim şey şudur ki ben hiçbir zaman kendimden etçil diye bahseden bir adam değilim. Ot yemeyi sevmeyen bir adamım benim. İkincisi, Kurban Bayramı'nda değiliz. Neden evde kurban eti pişiyor? Veyahut da işte dana eti pişiyor. Bizim evde Burada- sürekli pişer. Benim beklenmediklik yani. Nasıl et pişer abi? Et pişer, sürekli bir et vardır evde. Her bayramda. Her bayramda vardı. Bayram dışında da biz et yeriz. Ben etçilim mesela. Ben Dayıcım, haftada 2 kere et Heh. yerim. sen etini ye, ben de yiyorum. Ama istediğim formu o değil. Bak sen direkt kavurma olarak. Kavurma gibi düşün. Bak o koku Hmm. benim derdim. Şimdi anlatıyorum. Yıl 2002. O dönemlerde daha 1,5 yaşındayken et yiyen ben. Gözümün önünde bir dana devriliyor. Hayvan kesiliyor. Sonra ben feryat uyan ağlarken kurbanın kanı geliyor benim alnıma basılıyor. Alnına mı basılıyor? Alnıma basılıyor. Tabii. Yani Kurban bizim kanından alınır, kadınlar- çocuğa ama- şöyle basılır. Bu nasıl bir vahşettir? Bu nasıl bir şeydir? Hangi barbar toplumda yaşıyoruz? Evet, devam. Ne barbarlık olan anlat. Yani Ya çok travma yaşadım diyor. Ne var Harbi lan. Ondan Evet. sonra o gün bugündür evde pişen, o kokusu kurban etini hatırlatan hiçbir eti yiyemiyorum. Makarası bu kadar. Yoksa 2 saat sonra Bursa'dayız. Yiyeceğim hepsini. O İskender'i yersen Bir sen... Evde pişen etleri, o kokuyu hepiniz bilirsiniz. O ne denir? Tencerede pişen o etin kokusu beni rahatsız ediyor. Yeme hissimi kapatıyor maalesef. Önceki yıllarda kusturuyordu öyle yani. O kokuyu alıp Bayağı. güzel kusardım falan yani. Direkt. Yeni yendik. Yani yeni dedim kaç yıl oldu tabii, 3-4 yıl oldu. Ama ondan önce böyleydi yani. Zor şeyler, bu adamlar anlamaz. Evet, bilmem kaçıncı köprümüzden geçiyoruz. Bu sefer de Bursa Osman Gazi. Bunun da bir olayı vardı da bunu bilmiyorum ya. Şöyle- Çocuğumun araştırması lazım. Hiç umursamam. Yılınca özel şu kadar metre. Bir kahve içince kendimize geldik. Evet, Fark ettim. kahve Herkesin ve artı bir modu inme. düşmüştü.
kokusu gelince Çok bile iyi geldi ya şu uyandım. kahve artı şu hava. Bir modumuz düşmüştü. Bir kalktık. Öyle vallahi şey diyordum ulan 4 saatlik yol var biz ne bok yiyeceğiz diye düşünüyordum. Oğlum ben bir karalara bağlamıştım salsak İstanbul'da da mı? yağmurdan hiçbir şey yapamadık. Ben arkama Bir Ankaralı ne yapar? kapalı. AVM gezer. Bir Ankaralı AVM gezer. Kapalı. Bursa'dayız, AVM'deyiz. Mavi dükkanda İskender yedik. Hemen yanında AVM. Bir AVM'ye girelim yola çıkmadan önce dedik. Evet. Öyle mi? Şimdi nerede yemeğimizi yedik? Mavi Dükkan. Mavi dükkan, Bursa. AVM yanıydı hemen. AVM AVM'nin içinde hatta açık Evet. kısmında. Ha, açık Aynen kısmında. öyle. Evet, yediğiniz İskender'i bir yorumlayın, puanlayın. Yediğim İskender tat olarak kesinlikle çok güzeldi. Neyiyle? İskender'in kesiliş şekliyle. Hepsi eşit ince bir şekilde kesilmiş. Eti incelediğimizde yaprak döner olduğunu görüyoruz. Kıyma olmadığı da belli. Bu da çok önemli bir şey. Zaten iki temelim var abi. İyi et, iyi usta. Birçok şey halloluyor. Adam ikisini de güzel bir şekilde yapmış. Şöyle Kızılkan'a katılıyorum. Güzeldi ama yani İskender dediğim Bursa'da yenir diye de bir şey yok. Onu diyeyim. Ben de bu cümleye tam olarak katılıyorum. Ya yediğim en iyi İskender'di ama yani İskender Bursa'da yenir. İskender yemek için Bursa'ya gideceğiz. Bu makaralar birazcık abartıymış. Çok Berke Pınar cümleleriymiş bunlar. Aynen öyle. Aynen bu İskender'in aynısını Ankara'da da buluruz arasak. Buluruz. Fiyat olarak bir konuşalım arkadaşlar o zaman. Fiyat olarak biz şimdi 1,5 yedik. Bir porsiyon 820 liraydı. İşte 1,5'u da 1,2 falan o civarda bir şey oluyor. Fiyatıyla karşılaştırdığında eşleşen bir fiyat. Ne uçup kaçıyor ne de ulan bedavaya yedik dedirtiyor. Ama fakir beyni arada şunu diyor ulan 3.000 liraya köfteci usta önümüze ne dökerdik de dedirtiyor anlık. Ya aç gözle bazen bunu diyorsun ama tadına da değdi mi değdi parası. Dert de etmiyorsun. Ben katılıyorum, aksi bir şey söylemeyeceğim. Puan Hemen- olarak da ben 8,5 falan diyorum. 8,5 geldi Görkem'den. Buçuk biraz ekstra ya. 8 max neden? Bir turşu bir de köz gönderdi. Köz bence İskender'le alakasız tamamıyla köz patlıcan sevdiğim için yedim. Hizmet de var doğru. Ha, aynen. 8, max 8. Çıksa 9'a çıkar ama hizmet dedi aynen yani. Restoran yemeği yemeye gidiyoruz. Şurada azıcık hizmet, azıcık ilgi ya bir sipariş verene kadar 5'er garsonla hepimiz 5 garsonla göz göze geldik bir. Geçenler oldu. Ondan sonra yemekten sonra Ya bu lavuklar kim niye geldiler? ya bilen şey olmadı. yok ortada. Kimse de birader sizden sipariş alındı mı sormadı. Ya İlk bir sürede. Bu hizmet konusunda biz Ankaralılar Aspava tarafından şımartılmış insanlarız. Biraz şımarmış. Ya ama bu da abartı, biz geldik random oturduk, kimse bize ne yapıyor? Evet ne abi. ediyor? Evet. Erkek oturuyor orada. O yüzden bu konuya çok Giderken de takıntılıyız. gördüler. Tamam, mavi dükkan o zaman puanımız yiyorsunuz Mavi ya? dükkan 8. 8 bizden. Teşekkürler. Kalitesiyle 8'ini korudu. Teşekkürler. Görüşürüz. Kayıttayız. Evet, şimdi sadece ne bulduğumuza bakın önce. Cecom keşke dünyadan başka bir şey dileseymiş. öyle içten diledi ki. Yani böyle bir istek dilek. Bir koladan light içeceğiz. Şimdi ikinci olay da Kızılkan'ın bir tatlıya takmış. Seneler küçük önce. ekstramız Kızılkan'ın var. anlatsın. Bir küçük ekstramız var. Bursa denilince çok da akla gelmeyen ama benim aklımda kalan Bağdat hurma tatlısı dediğimiz tatlımız var. Yıllar önce. Yani bir geçen yıl falan. Bu tatlı bizim eve geldi. Ablam sağ olsun. Bursa dönüşünde almış. Dedi ki böyle bir şey var. Abla Tatlının ne olduğunu, ne alakası olduğunu bilmeden çatır çutur yedim ve hızlıca bitirdik o akşam. Ama tadını da beğenmiştik. Daha sonra ablam benim Bursa'da olduğumu öğrendiğinde dedi ki bu tatlı buradan gelme, bulursan al dedi. Ben de tamam dedim. Aradık ettik, biraz da uğraştık ama günün sonunda önce tatlıcıyı evinden indirip dükkanına aynen. getirdik. Sonra da tatlımızı aldık. Bir tadına bakma zamanı da gelmiştir abi. Bak tatlıyı Acaba da şöyle al. bilerek mi? Tatlı Şöyle sosis gibi tatlı duruyor lan. sosise benziyor. Tatlı sosis gibi üzerine de bir normalde Hindistan cevizi gelecekti ama abi koymamış. Canı sağ olsun. Sıkıntı yok, ben alıyorum o zaman. Minik detaylar. Şimdi kola Şuradan. light'ımızı açalım. Önce koladan büyüdüm abi. Özledik. sen ne diyorsun Ben ya? kolayı sonra saklıyorum. Harika. Sonra tatlımı aldım. Bir değişik bir şey ya. Böyle anlık irmik helvasını da andırıyor. Bu dokusuyla. Karışık bir tat. Sözlerimle tarif edemiyorum. Değişik. Bunu yaşamanız lazım.
Belki iyi, belki kötü deneyim ama yaşanması lazım. Ben seviyorum. Evet Görkem ilk Yine- defa deneyen biri olarak ne düşünüyorsun? Ve yine de beğendim. İlginç bir tatlı. Ben de bir deneyeyim. İkinci, üçünden sonra, üçten sonra bayar gibi. Üç. Bayağı sosis bu arada bu. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Fakat arabada dur. Berbat falan deme bak. Hindistan ceviziyle çok güzel akar bu. Oğlum hiç beklemiyordum. Ne demiştik adına? Bağdat hurma tatlısı. İsteyenin numarasını atarım. Adam kartını verdi. Kargolarım kardeşim dedi. Ama harbi Hindistan cevizi fark yaratır mıydı? Evet yaratır. yaratırmış. Şimdi peki buradan yolumuz nereye gidiyor? Arabaya bindiğimizde Uğur'u arayacağız. Uğur'a bir Uğur'un sürpriz. akıbetine göre yürekte. Dersek ki bir pub'da oturuyoruz. Ha. Bir saatliğine Ha, oturuyoruz. selamlaşıp devam et. At bakayım sonuncu yazıyor. Atıyorum abi. Son kez. Tatlıya kaç puan veriyoruz? 8 Hindistan cevizi olsa 9. Hindistan cevizi olsa 9 çok iyi olur. 8, bu da 8 aldı. Aç Çöp. şutunu at. Biz 8'ci bir ekibiz. 8'i seviyoruz. Başka neye 8 veririz? Başka neye seviyoruz lan? 8 veririz. Kayıt. Allah ha. Çok soğuk Eskişehir. Abartma be. Oğlum vallahi çok soğuk. Gezdiğimiz en sıcak yer. Şakasız. Ben gezmedim. Sıfır abartı. Ben gezmedim. Evet, yolumuzun üzerinde Eskişehir'e uğrayıp Uğur'u evinden aldık. Şimdi Ankara'ya götürüyoruz haberi. Kapıları kırmayalım şimdi. Küçük bir şaka. Şaka. Ege doğum günü sürpriz. Sana Uğur getirdik. Uğur valesimizi aldık. Bir oturduk. Sohbetimizi yaptık. Muhabbet, bayramlaştık. Birbirimizin elini öptük. Evet. Bayram harçlıkları dağıtıldı. Uğur'la bayram harçlığı bir bira ısmarladık. Aynen öyle. Orada kamerayı unutmuşuz. Şimdi Uğur Bayrasim'le tekrar evine bırakıyoruz. Allah'ın unuttuğu yerde bir evi var O dayısının. garip mahalleye Ama bırakıyoruz. sitenin Daha güzellik. detaylandıralım. Ya evet ya, o siteyi bir şey yapmak lazım. Ya, Sitenin derin bir güzelliği. site orası. Değil mi? Site güzel. Gereksiz güzel ama anladın mı yani? Büyük bayağı ya. Orada büyük bir kolpa dönüyor. Vallahi orada bir- kolpa mıdır? Var bir şeyler orada. Eskişehir'in şeyleri, sofistikeleri oturuyor orada. Aa, Evet. ayrımcılık, sınıfsallık diyorsun. Sınıfsallık var tabi. Sınıfsaldır. İstanbul'da görmediniz mi Tabii. oğlum sınıfsallık? Peki Kanka, ey soralım. mümin kardeşim, Yeni çatı katlı bayram namazını kıldın mı? evlerinde Kıldık, olmaz yanımızda mı? hiç Mangal cam yapıyoruz vardı. en üst O yüzden katta. Rüyanda bile kıldın manzara. sen biraz galiba. Rüyanda zorla kıldırılmış gibi. Ya kılmadık Allah'ın gazabı böyle seni Şehrin alır merkezinde götürür. olacaksın. Can Cacoman kocamanın bayram namazı kıldığı Zamanında bugün de gidemedik, Oğlum bari. siz de olsam ben de kılarım. bayram Yani. namazı kılmayan ve kendi Müslüman diyen adamların hepsi ya, utanırlar mı bilmem. Şimdi şöyle bir Emirhan. olay var. Ben Emirhan Erten utanır mı Şerefin bilmem. yok mu şerefin? kendime Müslüman demiyorum zaten. O yüzden problem yok. Okey o zaman. Ya Emirhan Aynen Erten'in- çok güzel demiş. Emirhan 29 günlük Erten'in- orucu bayram namazıyla taşlandırmıyorsan o orucu ben... Böyle bir hiçliği gösterelim Yolun kameraya. boşluk ya bu arada. Gerçekten Ya oğlum şey, yolda kim olacak? Yol bir yere hiçliğe gidiyoruz. Hayır yani yolun sağının solunun da boş olması Burada yani. ancak anladın köpek mı? çıkar. Sağda solda hiçbir şey yok. İşte aldık ilk çıkan köpeği arabaya. Ankara'ya girmiş bulunmaktayız. Saatlerimiz gece 2'yi gösteriyor. 21 Mart gece 2 sularındayız. Göktuğ Görkem, Ankara'ya girmemizle beraber bir kilometremize bakabilir miyiz? 1920 kilometre. Şimdi 23 yap hemen öyle başlayalım. Bak canlandı. Canlandı. Ankara'm ya. Ya camları aç ya. Aç şu camları. Bir koklayacağım. Oh! Ankara'm be! Oh be. Vallahi farklı. Çok hızlı bir saat puanlamacı ardından video bitirmeci artık. Ne yani? O vakit geldi mi? yok mu videoda? EGS'nin baskını videoda olsun mu ya? Baskını- Gereksiz gibi ya. Yedirelim mi? Şu mudur? Kapatırız o zaman. Ankara'ya giriş yaptık.